Herkese merhaba. Bugün pastel boya ile natürmort çizimi yapacağız. Pastel boya markasını ben Pirit ve Let's markayı kullandım. Sizler istediğiniz markayı seçebilirsiniz. Ya birden fazla pastel boya da kullanabilirsiniz. Ben burada kullandım çünkü bazen bir renk istiyorum. O renk olmayabiliyor. Atıyorum 12'li pastelde. Ben de diğer bir pasteli kullanıyorum. Pastel boya ile ilgili video yapmıştım. Hangi pastel boya iyi, hangisini kullanmalıyım gibi. Bunu da aşağıda linkte bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve gelelim, ben ilk başta geometrik, çok gözükmeyecek ama ben bunu bilgisayardan sizin için kareler şeklinde gösterdim. Geometrik şekillere benzeyecek şekilde bunları kağıt üzerinde belirtmemiz lazım. Neden böyle belirtiyoruz? Neden böyle başlıyoruz, direkt başlamıyoruz? Yani kağıda, burada aslında ben hiç yanlış yapmadım ama yanlış yapma olasılığımızın olduğu için, yani benim de olduğu için böyle sağdan ve soldan mesela nasıl boşluk kalsın, hangisi büyük olsun, tamam mı? Hangisi yeteri kadar hani iyi gibi böyle kıyaslamalar yapıp oran orantıyı oluşturup sonra tamamen kontür çizerek netleştiriyorum. Yani netleştirmem lazım. Hani bu aşama çok önemli. Sizler de bunu unutmayın. Bir şey çizerken herhangi bir şey. Öncelikle bunu kafanızdan bir netleştirin. Sonra bunu kağıda aktarırken direkt en büyük kalemle, yani 5B 6B ile değil de daha düşük kalemle bunu oluşturun. Sonra atıyorum 2H'la falan bunu oluşturun. Sonra netleştirmeye, kontür çizgilerini oluşturmaya çalışın. Eğer bu şekilde yaparsanız sizin için daha kolay ve daha kısa sürede daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben burada elmayı, armutu birbirine orantılayarak şeklini çizdim. Büyük ihtimalle sizler bunu benimle beraber yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum videoda. Sizler de kağıtta bu şekilde oluşturun. Tabii eğer taslağı çizdiyseniz, çizmek de zorunda değilsiniz fakat direkt başlayabilirsiniz ama kağıdınızda genellikle büyük olsun. Hata yapılan şey var. Kağıtta küçücük oluşturuyorsunuz. Bu bir hata. Kağıdı kaplayacak şekilde çok az boşluklar, 2'şer 3'er santim boşluklar olacak şekilde bunu yapmanız lazım. Ben hepsini oluşturduktan sonra renklendirmeye geçeceğim. Ama şöyle bir ben kontürlerimi çizdim. Bir bakalım. Hemen bu çizdikten sonra renklendirmeye başlayacağım. Bekliyorum bakalım, yapıyorum. Evet, şimdi boyayı alıp hemen açık renkten başlamanız lazım. Açık renkler nelerdir? Yani bunu bir videoda daha çekmiştim. Bunu da aşağıda paylaşayım. Açık renkler, koyu renkler, ana renkler, ara renkler. Bunlardan bahsettiğim bir video da var. Sarı, turuncu, kırmızılardan, yani kırmızı da şöyle belki koyu renge girebilir ama ne diyeyim size, sıcak renkten biraz daha koyu renge girer. Sizler turuncuyu daha çok kullanın. Ben ne yapacağım? Armutlu olması gereken şeyler, ilk tabanına sarı atıp sonra yeşil, sonra diğerleri diye devam edeceğim. Bunlar devam ederken renkleri birbirine kaynaştırmayı unutmayın, tamam mı? Ve boşluk, mesela beyazlık, açıklık, koyuluk, ton değerlerini de oluşturmayı unutmayın. Yani bir renk, işte armut yeşildir, hepsini yeşile boyayayım diye bir mantık yok. Resminizi bu güzelleştirmez. Yani pastelde böyle bir etki kötü gözükür. O yüzden birkaç renk en azından, yani bu videodaki gibi olmasa bile en azından 2 renk, 3 renk karıştırıp bir meyveyi oluşturmanız lazım. Ben burada sarı ile yeşili de birleştirdikten sonra bir armutu böyle şu şekilde yuvarlak çizerek oluşturmaya çalışıyorum. En son yaptığım işlemin beyazla birbirine yedirerek, bunu sarıyla da yapabilirsiniz, ten rengiyle de yapabilirsiniz, birbirine yedirerek kaynaştırmasını sağlıyorum. Ve bunu hepsine sırayla uygulayacağım. Aynı zamanda hem elmayı yapacağım, hem testi yapacağım, hem de sepeti yapacağım. Bunu oluşturacağım. Sizler de benimle birlikte yaparsanız resminiz oluşur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı da unutmayın. Videonun devamında nasıl yaptığımla ilgili şeyler olacak ama söylemem gereken bu kadar. Sadece şimdi sizleri bunu beraber yapmanız lazım. Umarım beğenirsiniz son halinde.
yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.